Merhaba arkadaşlar. Bu yıl daha toprak ve çilek yetişmemişken biz bahçeye gerek olmadan eski bir buzdolabı kasasında çilek yetiştirdik. Peki nasıl? Önce eski bir buzdolabı kasası bulup içerisine toprağın havalanması ve fazla suyun dışarıya tahliye edilmesi için delikler açtık. Sonra içerisine ağzına kadar toprak doldurduk. Buzdolabı hacim olarak büyük olduğu için beton zeminlerde sanki toprak bahçeymiş gibi verim veriyor. Fakat toprak yer değiştirmediği için gübrelemek ve havalandırmak gerekiyor. Gübre masrafını azaltmak için ve zemin sulaması yapmak için plastik bidondan yararlanacağım. Bu yüzden bidonun altına ve yanlarına delikler açıyorum. Böyle bir bidon bulamazsanız plastik su şişesi de kullanabilirsiniz. Bu gübrelemek için çok faydalı olacak. Hem de gübre koymadan. Şimdi plastik bidonu yerleştirmek için toprağı kazıyorum. Yeterince derin olduğunda bu şişeyi toprağa gömüyorum. Artık fidelerimi dikebilirim. Fideleri dikerken kötü olan yaprakları kopartıp sadece sağlam yaprakları bırakıyorum. Eğer böyle yapmazsam fide daha geç büyür. Fideleri diktikten sonra iyice suluyorum. Burada toprak bol olduğu için bol sulanabilir. Ama saksıda bol sulamayın, yoksa çilekler çürür. Toprağa koyduğum plastik şişe içerisine de su dolduruyorum. Buradan köklere nem sağlamayı hedefliyorum. Ama asıl hedefim gübre masrafını azaltmak. Şişe içerisine yabani ot, marul yaprakları, koparttığım zayıf çilek dallarını dolduruyorum. Yeniden ıslatıp çürümesini bekleyeceğim. Toprağın verimini bitkiler alır. Şimdi biz yeşil bitkileri şişeye doldurup topraktan aldığı verimi geri vermesini hedefliyoruz. Yani topraktan alınan gübre böylelikle geri verilmiş olacak. Bu da benim çileklerime verim olarak geri dönecek. Fideler büyümeye başladı ve toprak sertleşti. Hemen toprağı havalandırmak için spatula ile kazıyorum. Hem yabani bitkilerden temizleyip hem de çilek köklerini havalandırıyorum. Biraz organik hayvan gübresi toprağa ekliyorum. Kimyasal gübre kesinlikle kullanmıyorum. Gübrelerin toprağa işlemesi için biraz suluyorum. Artık çilekler gözükmeye başladı. Toprağa değmesini, çürümesini önlemek için çileklerin etrafına köpük tabak yerleştiriyorum. Böylece çilekler toprağa değil, tabağa değecek. Hep kuru oldukları için de çürüme olmayacak.
Gayet güzel oldu bence. Bu arada şişedeki yeşil bitkiler erimiş. Şimdi yenileriyle doldurmak lazım. Böylece toprak sürekli tazelenmiş gibi olabilir. Yoksa gitgide verimi azalır. Etrafta bulduğum işe yaramaz yabani ot ne varsa içerisine atıyorum. Artık çilekler olgunlaşmaya başladı. Ve artık yenmeye hazır. Bahçemde yetişen çiçeklerden almıştım ben bu kökleri. Ama inanılmaz bir şekilde bahçedeki çilekler daha olmadı. Ama bunlar kıpkırmızı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.